Stranger Things'te Eleven olmak kulağa efsane geliyor değil mi? Zihin gücünle nesneleri hareket ettiriyorsun, canavarları yok ediyorsun ve neredeyse uçuyorsun. Bu video Stranger Things'in 5. sezonu yani dizinin finaline alternatif bir hikaye sunuyor. Şimdi gözlerini kapat ve kendini Eleven olarak hayal et. Çünkü bu hikayedeki Eleven sen olacaksın. Burada kısa bir araya giriyorum. Yeni bir kanal olduğum için videoya beğeni, hype ve yorum atarsanız çok sevinirim. Hazırsanız hikayeyi Kali'yi kurtarma operasyonuyla başlayalım. Alarm çalarken Hopper kapıya yükleniyor. Sen kilidi koparıp kapıyı yere indiriyorsun. İçeride Kali zincirli ve seni görünce Jane diyor. Hopper seni geri çekip şimdi sarılma zaman değil diyerek Kali'nin Henry ve Mindflayer'e temas ettiğini söylüyor. Ama sen yine de yanına gidiyorsun. Kali'nin geri döndüğünü değil, değiştiğini anlıyorsun. Kali'yi dışarı çıkarıyorsunuz. Gökyüzüne bakıp bir an duruyor. Ama hemen toparlanıp yine sertleşiyor. Bazısı güneşi görünce umutlanır. Kali'nin aklına sadece intikam geliyor. Arabada yan yana oturuyorsunuz. Hopper sürüyor. Kali uzun süre susup sonra Henry ve Mindflayer'ı birlikte yenebiliriz. Ama bitmesi için kökünü kazımamız gerek diyor. Kök Upside Down. Plan Upside Down'u havaya uçurmak. Ve Henry, Mindflayer ve seni, herkesi her şeyi orada bitirmek. Sen ölmek mi istiyorsun diyorsun, Kali zaten yaşamıyorum. Sen de sadece nefes alıyorsun diye karşılık veriyor. Önce reddediyorsun ama yarıkları ve kayıpları hatırlayınca belki başka yol yok fikri içine giriyor. Kali de aslında tam bunu bekliyordu. Hopper tek plana bağlı kalmamak için ekibi bir araya getiriyor. Will, Mike, Dustin, Lucas, Max, Steve, Nancy, Jonathan, Joyce. Herkes burada. İki grup kuruluyor. Sen ve Kali Henry'nin zihnine gireceksiniz. Diğerleri Hawkins'teki yarıklardan geçip Upside Down'daki radyo kulesiyle Abyss'e inecek. Amaç aynı. Henry'nin merkezine ulaşmak ve patlamayı başlatacak düzeni durdurmak. Sen kapıyı açıyorsun. Kali zihnini yönlendiriyor ve ikiniz birlikte Henry'nin alanına giriyorsunuz. Hawkins'teki yarıktan geçip Upside Down'dan aşağı iniyorsunuz. Hedef en dip, Abyss. Kali, Henry'nin zihniyle bedenin birleştiği yer orası diyerek seni doğrudan oraya sürüyor. Diğerleri Hawkins'teki yarıklardan Upside Down'a geçiyor. Orada da kuleyi kullanarak Abyss'e geçiyorlar. Ekip Abyss'e yavaş yavaş çıkarken Henry'nin merkezine doğru ilerliyorlar. Sen ve Kali, Henry'nin zihninde 12 kayıp çocuğu bulmak için ilerliyorsunuz. Henry bu çocukları yakıt gibi kullanıyor. Korku ve güçleriyle Abyss ile Upside Down'u çarpıştırıp patlamayla dünyayı yok etmeyi planlıyor. Çocuklar kozalarla bağlı ve koparmaya çalıştığında acı seni de vuruyor. Çünkü Henry bağlantıları senin zihnine düğümlemiş. Sen kurtarmak için hamle yapınca Kali elini tutup bize bunu insanlar yaptı. Henry de aynı acıyı çekti diyerek seni yumuşatmaya çalışıyor. Sonra da işi biraz daha büyütüp Henry'yi öldürmek istiyorsan insanları suçlu görmelisin. Hem de hepsini. Seni zehirlemeye devam ediyor. Henry devreye giriyor ardından. Papa'nın sesi duyuluyor. Sen özelsin, sonra annenin yüzü, gerçek annen, kapı, ayrılık, seni bırakıp gidişi ya da sana öyle gösterilişi. Mesajı net. Kimse seni seçmedi. Ben hariç. Kali'nin sözleriyle birleşince zihnin karışıyor. Tam bu karışıklık Mindflayer'ın beklediği açıklık anlamına geliyor. Gücün zayıflıyor. Odak dağılıyor ve Mindflayer araya giriyor. Henry dinlen dediği anda sen düşüyorsun. Gözlerin açık ama kontrol sende değil. Kali seni Abyss'in merkezine Henry'nin fiziksel yanına götürüyor. Oradaki Mindflayer'ın kozası ve Henry'nin devasa kuluçkası var. Kali seni teslim ediyor. Sen oradasın ama artık sen değilsin. Will ve diğerleri ise kuluçkayı görüyorlar. Yaklaşırken Demogorgon saldırısı geliyor. 4-5 tanesini indirip ilerliyorlar. Herkes yıpranıyor ama geri dönmüyor. Kuluçkaya yaklaşınca Kali önlerine çıkıp geri dönün artık bitti diyor. Mike Eleven nerede diye bağırınca Kali onun adı Eleven değil Jane diye Mike'ı fırlatıyor. Ekip artık net bir şekilde anlıyor. Kali karşı tarafa geçmiş. Nancy seni bu halde görünce içgüdüyle silahını kaldırıyor. Tetiği çekiyor, mermiler Kali'nin çevresinde kıvılcım gibi sekiyor. Mindflayer'ın kosasına da saplanıyor. Ama o sanki Havva gibi. Kali kendini bir kalkanın içine alıyor. Gözleri soğuk, sonra Nancy'ye bakıyor. Sanki bunu sen istedin der gibi. Nancy'nin boynundan bir hareket, bir kıvrılma, bir çıtırtı. Nancy yere düşüyor. Gözleri açık, sessiz. Steven sesi kopuyor. Jonathan'ın çığlığı duvara çarpıyor. Mike'ın boğazından bir hıçkırık çıkıyor. Max'ın elleri titriyor, Joyce donuyor. Ekip peşinden koşmak istiyor ama adım atamıyor. Çünkü içeriden bir görüntü geliyor. Sen yani Eleven. Mindflayer'ın yanında gücün emilmiş. Damarların sanki içeriden çekilmiş gibi. Gözlerin açık ama hiçbir şey yok.
Ne öfke, ne sevgi, ne korku. Henry yanında beliriyor. Seni ip gibi çekip ayağa kaldırıyor. Sen yürüyorsun. Eleven ve Henry yan yana uzun bir süre yürüyor. O an herkes anlıyor. Süper güçleri olan Eleven yok. Ekip artık yalnız. Henry sizi karşısında görünce gülümsüyor. Bakın işte sizin mucizeniz artık benimle diyor. Benimle birlikteyken siz sadece bir hiçsiniz. Henry bir adım atıyor. Hawkins'i kurtardığınızı sandınız ama hep figürandınız. Asıl hikaye bizdik diyor. Eleven boş gözlerle duruyor. Tepki yok. Sadece Mike'ın sesi boğazında kalıyor. Will öne çıkıyor. Henry dik dik bakıyor. Eleven olmadan da seni yeneriz diyecek gibi ama pek emin değil kendisinden. Yalnız değiliz diyor sadece. Will yumruğunu sıkıyor. Sen korkuyla besleniyorsun, biz ise kayıplarımızla büyüyoruz. Bugün burada biteceksin diye bağırıyor. Ve ardından Henry'nin gülmesiyle Demogorgonlar ortaya çıkıyor. Hava ağırlaşıyor ve hemen büyük bir savaş başlıyor. Steve ve Dustin sırt sırta veriyor. Lucas Max'ı korumak için her şeye atlıyor. Jonathan ve Joyce birlikte duruyor. Anne oğul değil, artık iki asker gibiler. Will güçlerini kullanıyor. Ama Henry Will'in içinde bir kapı olduğunu biliyor. Kapıyı yıllardır zorladı. Mike Nancy'nin yanına düz çekiyor. Ablasının gözlerine bakıyor. Sonra başını kaldırıp hayır diye bağırarak Eleven'a sesleniyor. Sen oradasın. Gözlerinden yaşlar süzülüyor. Bedenin titremiyor bile. Mind Flayer seni bir vitrindeymiş gibi sergiliyor. Demogorgonlar olması gerektiğinden artık çok daha vahşi. Steve birini yere seriyor, sonra ikincisi geliyor. Omzu artık parçalanacak gibi. Lucas Max'ın önüne atlıyor. Jonathan Joyce'u çekiyor. Dustin Steve'in yanında kalıyor. Mike ise bir anlığına donuyor. Hem Nancy'nin bedenine bakıyor hem de Henry'nin yanında yürüyen sana. Sanki iki ayrı kayıp aynı saniyede göğsüne oturuyor. Lucas'ın kolu titriyor. Max'in parmakları kanıyor. Yine de kimse geri çekilmiyor. Ve bir an her şey hızlanıyor. Demogorgonlar Steve'e yükleniyor. Yere düşüyor. Dustin dikkatli ol diye bağırıyor. Steve bir şey söylemeye çalışıyor. Sonrası çok fena. Steve parçalanıyor. Aynı anda Lucas'ın boynuna Demogorgonlar saldırıyor ve onu da parçalıyorlar. Sadece beden değil. 2000 dayanırız düşüncesi de paramparça oluyor. Will'in gözleri Henry'e kilitleniyor. Will direniyor ama gücü yeterli değil. Henry Will'i kırmak için en acımasız şeyi seçiyor. Annesini, yani Joyce'u. Will'in gözleri önünde onu öldürüyor. Jonathan'ın eli havada kalıyor. Gözü dönen Henry, Joyce'la yetinmeyip Mike'ın kemiklerini yavaş yavaş kırarak onu da öldürüyor. Dünya bundan sonra biraz daha sessizleşiyor. Joyce'un ölümü Will'in içindeki son kilidi de kırıyor. Yerine saf güç doluyor. Will adeta patlıyor. Yer yerinden oynuyor resmen. Hava yarılıyor. Damar duvarlar sanki ters çevrilmiş bir fırtına gibi içeri çekiliyor. Önce Demogorgonlar ölüyor. Sanki görünmez bir el onları sıkıp büküyor. Çığlıkları adeta parazite dönüşüp kayboluyor. Will'in hedefinde Eleven var ve ona fısıldıyor. Yanındayız El. Eleven o an ufak bir tepki verir gibi oluyor. Sonrasında devasa Mind Flayer kuluçkası titremeye başlıyor. Ve Will Eleven'ı bir anda çekip alıyor. Senin parmakların ilk kez kıpırdıyor. Gözlerin bir an odaklanıyor ve kuluçka tekrardan titremeye başlıyor. Will seni kolundan çekip kozanın gölgesinden çıkarıyor. Elini avucunun içine sıkıştırıyor. Şimdi birlikte diyor. El ele tutuştuğunuz anda ikinizin gücü aynı noktaya kilitleniyor. Ve tek bir patlama gibi dışarı vuruyor. Mind Flayer'ın ağı bozuluyor. Kontrol bağı kopuyor ve etrafınızdaki her şey sarsılıp geri itiliyor. Henry ise geri adım atıyor. İlk kez içerisinde bir korku var. Çünkü karşısındakiler bir çocuk değil, bir felaket gibiler. Will Henry'den korkmayı bırakınca Henry Will'den korkmaya başlıyor. Will ve Eleven'ın gücü adeta bir kara delik gibi çalışıyor. Kuluçka bükülüyor. Kozalar kıvrılıyor. Mind Flayer'ın dokusu kendi içine düğümleniyor. Henry bağırmaya başlıyor. Her şey tek noktaya toplanıyor. Henry, Mind Flayer ve Kali. Aynı yok oluş. Hepsinin sonu aynı. Will ve Eleven hepsini büküyor. Ve sonra geriye hiçbir şey kalmıyor. Ne çığlık, ne ışık, ne karanlık. Sadece bir boşluk. Sizin gücünüz her şeyi tek noktada sıkıştırıp yok ederken kuluçkanın yakıt kısmı bir an boşalıyor ve kozalar çözülüyor. Yere düşüyorlar. Korkmuşlar ama canlılar. Dustin sayıyor. Jonathan nefesiyle konuşuyor. Onlar kayıp çocuklar. Will dizlerinin üstüne çökerken son bir cümle çıkıyor ağzından. Onları kaderine terk etmedik. Eleven hemen yanına gidip elini tutuyor. Ve o eli asla bırakmıyor. Herkesin gözü Will'e kayıyor.
Gözleri bembeyaz, kör gibi. O an ikisi de anlıyor. Görmese bile birbirlerini buluyorlar ve bu artık sadece takım olmak değil, kardeşlik demek.